Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de veri tablosu özelliğiyle verileri hızlı bir şekilde senaryolaştırmayı ve analiz etmeyi göstereceğim. Genellikle finansal hesaplamalarda, olasılık hesaplamalarında hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Değişik senaryoları hemen görselleştirebilmeyi sağlıyor. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden başlayalım. Buradaki amacım şu tabloyu değişik senaryolaştırarak burada özetlemek. İşte burada bir firmanın nerede kâra geçeceğini, hangi satış adedinde kaç adetlik satışı ve kaç birim fiyattan satıp başa baş noktasına geleceğini analiz etmeye çalışıyoruz. Bunları böyle tek tek deneme yanılmayla çarparak, değiştirerek yapmak zor. Örneğin böyle bir tablo hazırlayalım. Şu tablonun içeriğindekileri de silelim. Evet. Evet. Şimdi buradaki senaryom şu. Birim alış fiyatı, birim satış fiyatım var. Sabit giderlerim var. Satışa dedim ve gelirim. Gelirim de birim satış fiyatından birim satış fiyatıyla birim toplam satış adedini çarpıp bundan yine satış adediyle birim maliyeti çarptıktan sonra sabit giderleri çıkardıktan sonra gelirimi buluyorum. Şu anda eksi 8.000 gözüküyor burada. Öncelikle böyle bir tablo hazırlayacağız. Bu tablonun şu sütun tarafı bizim satış adedi senaryomuz olacak. Yani buradaki değişik veriler, değişkenler buraya gidecek. Biz burayı 500 değil 600, işte 1000, 1700, 2500 gibi yazabiliriz. İsteğinize bağlı. Yani 500 adet satarsam şu fiyattan ne olacak? İşte 1000 adet satarsam şu fiyattan ne olacak şeklinde böyle 1500 adet 15 liradan satarsam ne olacak? 10 liradan satarsam ne olacak gibi senaryolaştırarak bu verileri elde edeceğiz. Şimdi burada yapacağımız, şunu da sileyim. Öncelikle bu tabloyu bir tane sonuç hücresine bağlamak. O da şuradaki gelir, yani B5 hücrem oluyor. Bu arada veri tablosuna nereden ulaşılıyor? Veri, durum çözümlemesi ve veri tablosu diye bir bölüm var. Orayı kullanacağız. E2 hücresine geldim. Eşittir. Sonuç hücrem bu. Bunu buna bağladım. Yani eşittir B5 dedim. Buradaki hücrenin sonucu burayı da etkiliyor. Şimdi yapacağım, bütün tablomu seçiyorum. Bakın. Bütün tabloyu seçtim. Demin gösterdiğim veri, şurada tahmin, durum çözümlemesi ve veri tablosu diyor. Bir pencere açılıyor. Burada satır giriş hücresi diyor. Satır giriş hücrem buradaki birim satış fiyatları. Dolayısıyla benim ana tablom buydu. Buradakini seçmiyorsunuz yalnız. Şu tablodakini seçiyorsunuz. Bu bağlı tablo oluyor. Ana tablo oluyor aslında. Buradaki B2 hücresini seçiyorum. Sütun giriş hücresi de, yani bu tabloyu etkileyen ikinci değişkenlerin olduğu, şu sütunların olduğu yerde satış adedi. O zaman neyi seçmem lazım? B4'ü. Tamama diyelim. Bakalım ne olacak. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bunları tek tek yapmak yerine Excel bize işte 500 adet satarsan 5 liradan satarsan 9.000 lira zarardasın. 1000 adet satarsan işte 5 liradan satarsan şu kadar zarardasın şeklinde senaryolaştırarak bir tablo hazırladı. İşte 2000 adet satarsan 15 liradan satarsan 14.000 lira kâra geçersin. İşte tabii ki başa baş noktası da şu tablodaki sıfırın olduğu, yani toplam gelirin toplam gidere ya da maliyete eşit olduğu satış düzeyi oluyor. O zaman sorumuzun cevabı da şuradaki yazdım zaten.
5000 adet 5 liradan satarsak başa baş noktasını bulmuş oluyoruz bu tabloya göre. Bunu bilmezsek işte böyle tek tek çarpıp deneme yanılmayla şuranın 0 olacağı noktayı bulmuş oluruz. Ama uzun zaman alır. İşte veri tablosu bunu sağlıyor. Hemen bir sağlamasını yapalım. Birim satış fiyatımız 5. Satış adedimizde ne kadar dedik? 5000. Şu tabloda satış adedimizi 5000 yaparsak bakın burada 0 oldu. Mesela satış adedimiz 3000. Satış fiyatımız da 25.000 olsun. O zaman ne olacak? Bu ikisinin kesiştiği yer şurası. Satış adedi 3000. Satış fiyatımızı da arttırırsak bu kadar. Toplam bakın ne oldu? 56.000 oldu. Toplam gelirimiz bu şekilde. Tabii bu bir finansal bir örnek. Böyle bir örnek daha yapılabilir ama bu da zaten benzer bir örnek. Siz kendi hesaplamak istediğiniz senaryolarda bu şekilde bir kurgulama yapıp çok daha verimli, zamandan kazanan bir tablo hazırlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada bu videoda çektiğim videolardaki örnek dosyaları bazen talep oluyor. Tek tek mail atmak yerine bu videonun altındaki yorum kısmı var. YouTube videolarında biliyorsunuz. O yorum kısmının altına bu videoların örnek indirme linklerini ekliyorum. Merak edip indirmek isterseniz yorum kısmında bulabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.